Merhabalar. Bu videoda Excel'de eski yeni müşteri analizi yapacağız. Ne demek bu? Faturalar, müşteriler, teslim tarihleri, ürünlerin olduğu bir tablomuz var. Burada da müşteri kodlarımız var. İşte bu tabloda e, yeni müşteriler kazandırmış mıyız firmaya? İşte onu bulmaya çalışacağız. Bunu yaparken de işte eğer formülünden yararlanacağız. Aynı zamanda bir de bunların analizini kaç tanesi yeni, kaç tanesi eski gibi grafikleri de göreceğiz. Şimdi öncelikle şurayı bir sileyim. G sütununda işte eski yeni müşteri diye bir sütun açtık. Normal tablonun orijinalinde bu yoktu. Şimdi şöyle yapalım. Eşittir eğer say. Belirli bir kritere göre olan hücreleri sayıyordu biliyorsunuz eğer say. Aralık işte F2 diyelim. F2 deyince böyle çıkmasının sebebi bu tablo formatında ama ben normal formülün görüneceği şekilde yazıyorum. Şöyle F2. Aralık soruyor bize. F2, F2 diyelim. Bunu izah edeceğim birazdan. Noktalı virgül. Ölçütte yine F2 olsun. Şimdi şurada sabitlemeye gidelim. F4 ile. Aşağı çekince F2 sabit kalsın. Şimdi bakalım. Ne demek bu? Eğer say işte şu formülde mesela F2 sabit. Şöyle yapalım bakın. Daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bu aralığı şu kritere göre sayıyor. Bir tane buldu. İşte tekrar kümülatif geliyor. Yine bir tane buldu. Şimdi şuraya dikkat edelim. Bakın 120.01.060, 120.01.060. Bundan iki tane var. İki tane olduğu zaman bunu 2 yazıyor. Mesela bakın bir tane daha var. 3 yazıyor ama aslında ben bunu yaptırmak istemiyorum. Sadece görmeniz için, mantığını anlamanız için gösterdim. Bizim yazacağımız formül şu aslında. Ekrandaki şu formül. Oraya bir eğer koyacağız. Mantıksal sınama. Formülü koyacağız. Parantezi açacağız. Diyeceğiz ki eğer işte burada bulduğun değer eşittir 1 ise tırnak içinde yeni müşteri olarak değerlendir. Değilse eski müşteri olarak değerlendir. Bakalım. Evet. Enter'a basınca normalde tablo formatında olmazsa çalışmaz. Aşağı doğru çekmeniz lazım. Formülü. Tablo formatını kullanmanın güzel bir tarafı otomatik olarak bu hücreleri de algılayıp aşağı doğru yukarıdaki formülün aynısını kopyaladı. Şimdi yorumlamaya geçelim. Ne demek bu? Şimdi bakın yeni demin gösterdiğim mantığa göre şimdi 120.01.060 şöyle yapalım. Ctrl F 120.01.060 üzerinden gittik. Onun üzerinden gösterelim. Daha anlaşılır olur. Tümünü bul diyelim. Bakın 34 tane hücre buldu diyor. Şimdi aşağıda ilk ararken bunu yeni müşteri gibi algıladı ama ikincide artık yani daha önce çalışmış, daha önce buna mal satmışız. O yüzden yanında eski yazıyor bakın. Bundan sonrakilere bir bakalım. Bakın. Hepsinde eski yazıyor. Yani artık bunda çalışmışız. Bu yeni bir müşteri değil anlamında. Bu şekilde G sütununda yeni eski müşteri ayrımını yaptık. Şimdi analizine geçelim. Şurada devam edelim. Bu arada şu grafiği de sildireyim. Şimdi buraya basit bir tablo yaptık. Yeni dedik, eski dedik. Şunu silelim. Şunu da silelim. Eşittir. Eğer say diyeceğiz. Kaç tane yeni müşteri varmış? Kaç tanesi eskiymiş? Tekrar eden satışlarmış. Aralık diyor. TBL satışlar deyip taba bastığımız zaman köşeli parantez kullanmamız gerekiyor tablo formatlarında. Bakın. Yeni eski müşteri tablosunu buradan bulalım. Bulduk. Yine köşeli parantezi kapatalım. Noktalı virgül
hangi kritere göre saydıracağız? A1 hücresine göre. Parantezi kapatalım. Aşağı doğru kontrol. Şöyle yapalım. Aşağı doğru çekelim. Evet. Ne demek bu? Şimdi bu tablomuzdaki satışlarda 48 tane daha önce hiç mal almayan yeni müşteri varmış. Bunların 951 tanesi de eski müşteriymiş. Toplamda 999 tane satış işlemi gerçekleşmiş. Bunların işte 48 tanesi yeniymiş. Şu toplamı silelim. Şurada tablomuzun herhangi bir yerinde ekle pasta grafik diyelim şöyle. Burada da grafik tasarımından şurada yüzde değerlerini göster gibi bir şey vardı. Evet. Bu da böyle basit bir grafik çizelim. Bunun da yorumu şöyle. İşte dediğim gibi %5 yeni müşteriymiş bu tablodakilerin. %95'i de eski. Bu şekilde bir analiz yapmış olduk. Şimdi bir de şöyle yapalım. Bu da sistemimizden aldığımız tüm çalışan çalışmayan cariler olsun. Tüm müşteri kodları olsun. Bu da bizim satışlar tablosundan aldığımız, yani şuradan aldığımız müşteri kodları. F sütunundaki kodlar. Burada da şöyle bir analiz yapalım mesela. Şunu da sileyim aşağı doğru. Grafikte zaten yok oldu. Onu da sileyim. Eşittir. Eğer diyelim. Yine mantıksalsın ama. Yoksa'nın ne işe yaradığını bakın şurada açıkladık. Bir hücredeki yok hatasını içerip içermediğini kontrol ediyor. Eğer yoksa doğru sonucunu döndürüyor. Aksi takdirde yanlış sonucunu döndürüyor. Şimdi burada iç içe kullanacağız bu formülü. Düşey aranın önünde. Yoksa dedik. Parantez aç. Düşey ara formülümüzü girelim. Neyi arıyoruz? A2. Sabitlemeye gerek var mı? Şöyle bir bakalım. Yok. Noktalı virgül. Nerede ara? Şurada ara. Birinci sütunu getir. Onun için bir seçtik. Parantezlerimizi kapatalım. 2 tane açtık. 2 tanesini kapatıyoruz. Noktalı virgül yok diyelim. Yok dedik. Değilse var sonucunu getir. Şimdi yorumlayacağız. Evet. Aşağı doğru çekelim. Şimdi burada ne yaptık? Bizim bütün müşterilerimiz bu sistemimizden aldığımız. Bunlar da satışlar tablosundan aldığımız. Şuradaki satış yaptığımız müşteriler. Şimdi buna satış yapmış mıyız? Yani biz database'imizdeki bütün müşterileri bu tabloya göre satış yapmış mıyız şu tarih aralığında? Bakın satış var yok o demek. Mesela bizim A12'deki database'imizdeki müşteri burada yokmuş. Yani bu müşteriye bu tabloda satış yapmamışız biz. Onu ifade ediyor bu aslında. Bakın mesela şu bizim 120.01.060'ı görüyorsunuz. Mesela bu database'imizdeki bu müşteri kodu burada varmış. Yani buna satış yapmışız demek. Bunu da yüzdesel ifadesini şöyle yapıyoruz. Kaç tane mesela yapmışız, satmışız bu tabloda. Ona göre 59 tanesi yokmuş, 77 tanesi de varmış bu listede. Yüzdeleri de burada. 59 bölü 136, 77 bölü 136. İstersek bunları da bir şöyle grafik ekleyebiliriz. Ekle diyelim.
Yine şöyle bir pasta grafik ya da önerilen grafikler diyelim. Şunu silelim. Önerilen grafiklerden şunu da seçebiliriz. Bakalım nasıl bir şey. Da yine yüzde oranı vardı zannedersem şurada. Yoksa da çok önemli değil. Yaparız ama şimdi onunla vakit kaybetmeyelim. Şöyle grafiğimiz. Evet, grafik alanımız bu şekilde. Burada da işte yüzdeler var. Yani burada da mantık şu, pasif müşterileri bulmuş oluyoruz burada. Bizim database'imizdeki müşterilere hangileri çalışmış, hangileri çalışmamış bu tablodan faydalanarak görebiliyoruz. Tabii daha detaylı grafikler de çizilebilir ama ben şimdi konuyu uzatmam adına videoyu burada bitireyim. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.